Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. Kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkarttıktan sonra bir sıra ters ördüm. Bu modelde ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayacağız. Benim şişimde 20 ilmeğim var. Lastiksiz yapacağım için ilmekleri çıkarttıktan sonra bir sıra ters ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. 2 ilmek düz, şöyle 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz, 2 ters 2 düz, sıra sonuna kadar devam edelim. Birinci sıra ön yüzündeyim. Evet, sıra sonunda da 2 ters ilmekle sıramı tamamladım. Daha sonra kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi olduğu gibi. Bakın burada 2 düzüm var. Düz olarak ördüm. 2 ters. Yani düzleri düz, tersleri ters örerek devam edelim. İkinci sıra arka yüzündeyim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine aynı şekilde örüyorum. Terslerimi ters, düzlerimi düz örerek devam ediyorum. Üçüncü sıra ön yüzünde. 2 ters, 2 düz. Düzleri düz, tersleri ters örerek üçüncü sırayı tamamlayalım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters. Yani burada 2 düz, 2 ters örerek devam ediyorum. 4 sırayı bu şekilde yapıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek tamamladık. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Dördüncü sırayı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şöyle bir görüntümüz oluştu. Beşinci sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek ters. Sıradaki 2 düze gelince sağa doğru keseceğim. Onun için ben bu ikisinin yerini değiştirdim. Öndekini arkaya, arkadakini öne aldım. Daha sonra bunun ikisini bir alarak sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. 2 ters, terslerimi ters olarak ördüm. Düze gelince sağa doğru keseceğiz. Şu şekilde alıyorsanız öyle kesersiniz. Ben o şekilde örmediğim için ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum ve ikisini bir düz örerek sağa doğru kestim. Devamında bir artırma yaptım. Beşinci sıra ön yüzünde böyle devam edelim. Terslerimizi ters örelim, düzlerimizi sağa doğru keseceğiz. Sağa doğru kestikten sonra bir artırma yapalım. 2 ters, 2 düze gelince sağa doğru kesiyorum. İlmeklerimin yerini değiştirdim.
ve sağa doğru 2 ilmeğimi kestim. Devamında bir artırma yaptım. 2 ters ilmek, sıra sonunda kenar ilmeğimi de daha sonra düz olarak ördüm. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra yine 2 düz ilmek ördüm. Bu artırma olan ilmeğime gelince bunu ters örüyorum. Ama bakın bir kez ters ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ters ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ters ördüm. Toplamda artırmalarla beraber 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek çıkarmış olduk bu ilmeğimizden. Devamındaki ilmeğimi ters ördüm yine. 2 düz. Bu artırma yaptığımız ilmeğe gelince bu ilmekten 5 ilmek çıkartacağız. Bir kez ters ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ters ördüm. Bir artırma yaptım. Bir kez daha ters ördüm. Toplamda artırmalarla beraber 5 ilmek çıkarmış olduk. Devamındaki ilmeğim ters. 2 düz. Artırma ilmeğe gelince aynı şekilde ters örüyorum. Şişimden çıkarmadan bir artırdım, bir kez daha ters ördüm, bir artırdım, bir kez daha ters ördüm. 5 ilmek çıkardım buradan. Sıradaki ilmeğim ters olarak ördüm. 2 düz. Yine 5 ilmek çıkartıyoruz buradaki artırma olan ilmeğimizden. Yani 3 kez ters örüyorum. Aralarda da birer tane artırma yapıyoruz. Bir ters ilmek, 2 düz ilmek. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. 7. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonraki 2 ilmeğim ters. Yine ters olarak ördüm. Birinci düzümü ördüm. 2 tersten sonra bir düz. Geldim buradaki artırma yaptığım ilmeğe. Bunun 5'ini bir alarak bakın 2, 4 ve 5. 5 ilmeğin hepsini bir aldım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani. Devamında 2 ters ilmek, bir düz ilmek. Şu beşli gruba gelince evet. 5'ini bir alıyorum. Şöyle toplu aldım. Düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Kestik yani burada. Devamında 2 ters ilmek ördüm. Bir düz. Buradaki beşli ilmeğimi aldım. Toplu bir şekilde düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında 2 ters ilmek, bir düz ilmek. Şunun 5'ini bir aldım ve düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıra sonunda 2 ters ilmek, bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 7. sırayı tamamladım. 8. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine 2 düz, 2 ters örüyorum. Bakın 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters ilmek olarak örüyorum. Düzlerimi düz, bu toplu olan ilmeğimle diğerini de ters örüyorum. Modeli bir kez kurduk. Modelimiz böyle devam edecek. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım.
Evet, bakın tabi model ilerledikçe bunlar daha şöyle kabarık kabarık görünecek. Buradaki nohutlarımız. Gayet güzel ve gösterişli bir model. Şimdi ikinci model kurulumunda burada yine birinci sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edeceğiz. Daha fazla uzatmak istemiyorum videoyu. Eğer anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek aynı şekilde kurabilirsiniz. Şu alttaki kısmı da daha uzun yaparak lastik gibi de yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Bir parçada daha önce yaptım. Bakın bunda da şu iki ters iki düz olan kısmı biraz uzattım. Altta lastik gibi göründü. Modelin ilerlemiş hali böyle arkadaşlar. Bakın şöyle kabarık kabarık görünen güzel bir model. Modelimiz 4 ve 4'ün katlarından oluşuyor. İlmek sayısı 8 sıradan oluşan bir model. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Yakadan başlama örgülerinizde de kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir model. Bu modelden atkı, bere, yelek, hırka, süveter, bebek battaniyesi, yani her türlü örgüde kullanabileceğiniz güzel, kullanışlı, yapımı da oldukça kolay. Yani yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler bu modeli. Evet, şöyle bırakayım. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.